8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Günaydın, merhabalar. Günaydın, hoş geldin Elif Hanımcığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha da iyi oldu. Bizler de öyle gerçekten. Hedonik açlık var bugünkü konumuzda. Evet. Gerçekten o duygusallık, o hemen ağzımıza bir şey atmalar. Birazcık sizden alabilir miyiz konuyu? Hedonik açlık ne demek? Tabii ki. Hedonik açlık aslında ortada bir açlık yokken kendi kendimize bir şeyler atıştırmamız diye ufak Canımızın bir tanım çekmesi mi? yapabiliriz. Aynen öyle. O yemeğin tadının, kokusunun, lezzetinin güzel olması, görünüşünün sizi çekmesi, cezbetmesi. Aynen. Dolayısıyla bunların hepsi hedonik açlığı tetikleyen faktörlerdir. Yani aslında homeostatik olarak bir açlığın meydanda olmaması, kan şekerinin düşmüş olmaması, açlık hormonlarının devreye girmemiş olmamasına rağmen kişinin kendini yemeğe sevk etme eylemi diyebiliriz. Aslında bir tane atasözü vardır. Aklımda kalacağına midemde kalsın diye. Hedonik herhalde buna tekabül ediyor. Aynen, hazza dayalı beslenme. Yani sadece aç olduğu için değil, sırf o gıdanın tadına, lezzetine varmak ve kendini bir nevi mutlu etmek açısından. Mutluluk hormonumuzu birazcık daha ilerletmek anlamında. Aynen öyle yaptığımız bir eylem. Şimdi hedonik açlığı anladık. Peki hedonik beslenme ne demektir? Biraz ondan bahseder misiniz? Hedonik beslenmede gün içerisinde sürekli bu tarz gıdaların peşinden koşuyor olmak veya bunlarla yaşıyor olmak anlamına geliyor. Mesela sizin en çok sevdiğiniz gıda nedir? Benim ne söyleyeyim ama meyve mi, sebze mi, yemek mi? Yemek olarak yani en çok sevdiğiniz, böyle asla hayır diyemeyeceğiniz, reddedemeyeceğiniz bir besin nedir? Lahmacun. Mesela yani bir yere gittiğiniz zaman işte farklı seçenekler var. Çok ünlü bir restoran veya çok güzel bir yer. Farklı seçenekler de var ama sizin illa lahmacunu işte çift şekilde almanız veya işte üzerine bol acılar serperek tüketmeniz, onu belki 2'den de fazla yemeniz, yani açlığınızı belki bir lahmacun bastırıyor ama 2, 3, 4 ya da işte gece aklınıza geldi ya hadi bir işte sipariş vereyim, edeyim. uygulamadan hemen gelsin yiyelim gibi bir dürtünüzün olması da hedonik açlığı Aslında buna sürdürmesi birazcık anlamına hayatımızın geliyor. teknolojileşmesi, kolaylaşması, her an telefonumuzun elinde hemen bir sipariş vermemiz etkili oluyor olabilir mi? Tabii ki, yani hani gecenin bir yarısı film izlerken ya da bir şeyler okurken ya da uykunuz kaçtığında hadi ne yapalım ya işte aklıma da sufle düştü, bir sufle mi söylesem gibisinden. Yani günün herhangi bir saatinde planlı olmaksızın, açlığı gözetmeksizin o an sırf istediğiniz için bu gıdayı tercih etmeniz ve yemeniz ne yazık ki obeziteyi de tetikliyor. Tetikliyor tabii. Karnımız doymuşken tekrar bir şeye sipariş ediyoruz gibi çünkü. Aynen. Peki İsraf. açlığımızı doğru saptamak nasıl bir şey olacak? Yani aç olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Öncelikle açlığımızı belli zaman aralıklarına yayabilirsek, yani öğün saatlerimiz belli olursa, o öğünlerde tükettiğimiz gıdalar belli olursa, mesela sabah kahvaltısında normal klasik kahvaltı ediyor olmak, öğlende hafif bir öğlen atıştırmalığı, akşam yemeği şeklinde günün belli saatlerinde beslenirsek aslında hedonik açlığı da yenmiş oluyoruz. Bir yerde hedonik... Bir yerde psikolojik sıkıntı mı Elif Hanımcığım? Yani psikolojik tetikleyicileri de olabilir. Evet. Tabii ki o an çok stresli bir dönem yaşıyorsunuzdur ve sürekli önünüze ne geldiyse tüketmişsinizdir. Bir süre sonra bu kontrolsüz bir açlığa dönüşmüş olabilir. Yani sürekli bir karbonhidrat, sürekli bir tatlı, sürekli bir şekerli gıda ihtiyacı ve Paketli arayışı. gıdalar ya da. Aynen öyle olabilir. Yani tadı sizi çekiyor olması yeterli. Tadının, kokusunun hoşunuza gidiyor olması önemli. Mesela bir yaprak sarmayı da oturup bir tencere yemek, hani sadece lezzeti için yemek de buna örnek olarak Nasıl olsa bir daha yapmıyoruz falan diye laflar vardır ya. Şimdi hedonik olarak beslenen bir kişi sonuçta dönüyor, dolaşıyor, obeziteyle karşılaşıyor. ne yazık. Peki obezitenin neden olduğu hastalıklar neler? Tabii ki saymakla bitmez. Obeziteyi ben bütün kötülüklerin anası olarak Evet. görüyorum. İşte kalp ve damar hastalıklarından tutun da tip 2 diyabete kadar, işte karaciğer yağlanması, solunum problemleri, hareket problemleri vesaire her şeye neden olabiliyor. Aslında obezite vücudumuzda aşırı yağ birikmesinin bir neticesidir. Kadınlarda %30, erkeklerde %25'in üzerinde yağ birikmesi obezitenin başlangıç
noktasında olduğu anlamına geliyor. Aşırı derecede lezzete düşkün bir şekilde beslenme biçimi o besinlerin zaten yağ ve şeker oranının yüksek olduğu hakkında bize bilgi verir. Dolayısıyla sürekli fazla yağ ve fazla şekere maruziyet de akabinde vücudumuzdaki bir takım metabolik işleyişlerin gidişatını olumsuz etkiler. Bunlardan en basiti insülin direncinin karşımıza çıkmasıdır. İnsülin direnci sizin yanlış beslendiğinizin bir göstergesidir. Eğer kan şekeriniz dengesizse, işte hemoglobin A1C düzeyleri istenen sınırın üzerindeyse, açlık insülini istenen sınırın üzerindeyse yeme hazzınız, yeme dürtünüz daha fazladır aslında. Bunlar da bunun sonucu olarak karşımıza çıkar ve yine bu beslenme düzeni kontrol altına alınmazsa, yediğiniz gıdaların posası düşükse, şeker oranı yüksekse, bununla beraber kontrolsüz bir alkol tüketimi varsa, saatsiz besleniyorsak ve tabii ki sedanter yani hareketsiz bir hayatımız varsa kronik hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. İlk etapta kontrolsüz bir kilo artışı, mesela aynaya baktığınızda hafif bir karnınızın çıkması ya da basenlerin büyümesi ya da kıyafetlere yavaş yavaş girememeye başlamak, iştahı kontrol altına alamamak, yedikçe yeme isteğinin artması gibi durumlarda yine bunlara birer örnek. Kesinlikle. Peki o zaman beslenmemize dikkat etmemiz gereken zamanlama, planlama nelerdir? Öncelikle ben doğaya göre yaşayalım diyorum. Mesela güneşin battığı saatlerden itibaren kaloriyi kısıtlayalım, enerji alımını azaltalım. Günün aydınlanmasıyla beraber güneşi fırsat bilip değerlendirelim. Mesela yaz aylarında hava 5.30 gibi aydınlanıyor, kışın 7.30-8.30 belki. Dolayısıyla o uyanma zamanını sabahın günün erken saatlerinden başlatıp uyandıktan sonraki ilk yarım saat veya 45 dakika içinde kahvaltı ederek, hafif kahvaltıya uygun gıdalar tüketerek belli bir nebze kan şekerimizi yükseltiyoruz. Akabinde tabii ki geri yatmıyoruz. Bazen şunu duyuyorum. Sırf diyette kahvaltı yapmak için erkenden kalkıp kahvaltı yapıp geri yatanlar var. Yani bunun herhangi bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ve Çocuklarını gerek okula yok. gönderdikten sonra tekrar Aynen, yatanlar. geri yatanlar. Aslında onu eğer geri yatacaksanız zaten kahvaltı yapmanızın bir manası yok. Yani kilo vermek istiyorsanız da o saat aralığında kahvaltı yapıp akabinde hafif bir egzersizle günü devam ettirebiliriz. Kahvaltı saatimiz her şeyden önemli. Niye? Çünkü günün ilk başlangıcı. Aynen, ilk aldığımız enerji kaynağı. Özellikle 12-14 saatlik bir açlığın ardından besleniyoruz ve tabii ki orada tükettiğimiz gıdaların da kolay sindirilebilir. Protein kalitesi yüksek olması önemli. Akabinde sabah erken saatlerde hani kahve tüketimi çok fazla önerilmiyor. Hani sabah kortizol seviyemiz de yüksek olduğu için daha böyle hafif yeşil çay, beyaz çay, bitki çayları, siyah çay bunlarla dengeleyebiliriz. Akabinde eğer yoğun bir işimiz varsa sabahla öğlen arasında ufak bir ara öğün. Meyve olabilir, az sütlü kahve olabilir, ceviz, badem olabilir ekleyerek hedonik açlığın önüne geçebiliriz. Neden? Çünkü ne zaman ne yiyeceğimizi biliyoruz ve kontrol altında. O yüzden beslenmenizin böyle gözle görünür bir yerde, işte telefonunuzun ekranında ya da alarmlar kurarak, atıyorum akıllı saatiniz hemen alarm verdi. İşte saat şu an 9.30, senin ara öğün yapman gerekiyor. O aşırı yeme ataklarının önüne geçebiliriz. Yine diğer beslenme öğünlerinin planlı olması ve ne yiyeceğimizi bilmemiz, hazırlıklı olmamız da o ani açlıklara ve işte kokusunu duyduğunuz çok güzel bir tavuk haşlanmış, işte çok güzel bir köfte kızarmış ama sizin köfteniz akşamda ya da atıyorum 2 gün sonra yemeniz gerekiyor bu besini. Dolayısıyla bunlara hazırlığınızı daha da iyi olması gerekiyor. Şimdi diyet programlarında özellikle iki konu var ki bunlar hep kafa karıştıran şeyler. Birincisi sabah kahvaltısı yapalım, yapmayalım konusu ki bunu hani sabah kahvaltısını destekleyen bir grup var, kendince çok haklı. Bir de sabah kahvaltısı kesinlikle yapılmamalı çünkü yapıldığı takdirde işte yağ yakmanın azalacağına dair bir teori var. Biliyorsunuz zaten bunu. Hani intermittent fasting denilen bir şekilde hani 16-8 oranlarıyla desteklenen. İkinci sorum da ara öğünler mevzu. Yani ara öğünler kesinlikle destekleyenler var. Bir de kesinlikle yani minimum 8 saatlik bir ara dönem yapılması gerekir diyen bir grup var. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yani çünkü kıyaslama bence çok önemli bir şey. Kıyaslandığı takdirde insanlar kafalarındaki doğru bildikleri yanlışları ya da yanlış bildikleri doğruları öğrenmiş olacaklar o yüzden.
Doğru. Hocam özellikle kendini sürekli kısıtlama halinde olan bireyler kaçamak yapmaya daha meyilliler. Yani şöyle bir düşünce gelişiyor. Ben atıyorum 6 saattir açım, 6 saattir hiçbir şey yemedim ve bu açlığımı hani normal programdaki bir besinle değil de bir dilim kekle, işte ufak bir parça tatlıyla geçiştirsem olur düşüncesindeler. Oysa ki bu o kişileri daha hızlı yağlandırıyor. Hani aynı şey kahvaltı konusunda da geçerli. Yani kesin bir rutin işi olmalıdır diyemeyiz. Neden? Çünkü kişilerin yaşam şekilleri farklı, işte çalışma saatleri farklı olabilir, evden çalışıyor olabilir ya da çok aktif hareket ediyor olabilir. Dolayısıyla enerji ihtiyacının yoğunluğuna göre onu programlamamız gerekir. Yani herkes sabah 7.30'da kahvaltı yapsın, güne başlasın demek de doğru değil. İşte herkes 2 öğün beslensin demek de doğru değil. Bu birbirine zıt olan gruplardaki en belirgin özellik kaçamak yapmaya meyilleri. Yani eğer bir kişi belli saat aralıklarında besleniyor ve belli gıdaların dışına çıkmıyorsa zaten kaçamak yapma meyili çok çok düşük. Aynı zamanda fiziksel aktiviteye de önem veriyor demektir. Ama bazı gruplar var ki dediğiniz gibi işte 6-8 orucu tutuyor ya da daha uzun süreli açlıklar yapıyorlar. Ama o yemek yemeye başladıkları, start verdikleri evreden itibaren de ne yediklerini hiç önemsemiyorlar. Yani ben nasıl olsa şu kadar saat aç kaldım, artık istediğimi yiyebilirim. Hani hakkım var buna. Hakkım var gibi düşünüyor. Oysa ki kişinin insülin direnci varsa ya da tip 2 diyabetse uzun süreli aç kalması ya da kilo vermek istiyorsa uzun süreli aç kalması ne yazık ki doğru değil. Uzun süreli açlıklar, çok çok uzun süreli açlıklarda kas kayıpları, uzun vadede su kayıpları da meydana gelebiliyor. Bu da tabii ki metabolizma hızının yavaşlamasına sebep oluyor. Aynı zamanda kan şekeri de çok düşük seviyelerde olduğu için mesela kişi o esnada bir şey tükettiğinde ne yediğinden bağımsız olarak kan şekerinin yükselmesi birden olmayacağı için, çok hızlı olmayacağı için bu sefer sürekli bir aranma hali. Yani ne yesem. Zaten damak tadında iyi bir bireyse, hani yemenin hakkını veren bir kişi ise de onun sonuna kadar kullanıyor. Yani evde diyelim ki Ramazan'da olduğumuz dönemi düşünün. Ramazan'da hep ne isteriz? Güzel yemekler olsun. Yani normalde hiç mercimek çorbasını tavuk suyunda pişirmeyenler bile tadı güzel olsun, İşte biraz daha meyanesini iyi yapalım gibi farklı dokunuşlarla yemek yiyorsam hani hakkını tam verelim, olsun. tam olsun düşüncesinde oluyoruz. O yüzden hani belli zaman aralıklarında, örneğin hani 2 saatte bir değil ama işte sabah kahvaltısını en geç 9-9.30'da yapıyorsak 1.30'a kadar da öğlen yemeğini, işte öğleden sonra 4.30'a kadar bir ara. Çünkü zaten orada matbu olarak yazılı bir ara öğün olmasa bile şimdi çıkıyor dışarı, kahve içiyor. Kahve ne oldu? Mideme biraz dokundu. Hemen bir şey atıştırayım. Ne olsun? İşte hadi ufak bir kek olsun, zaten açım düşüncesi. Ara öğün yapmadıklarını, ara öğün yapmayarak diğer besinleri tüketmediklerini kabul etmiyorlar. Oysa ki orada bir daha sağlıklı bir tercih olsa, daha belirgin bir programı olsa, belli bir beslenme rutini olsa zaten o kaçak da olmayacak, kilo problemi de olmayacak. O zaman burada kişiye özel diyebilir miyiz her şey? Yani Evet. bu sağlıklı beslenme protokolü de aynı şekilde kişiye özel yapılmalı, öyle değil mi? Aynen öyle. Hele ki hedonik açlıktan bahsetmiştik. Kişinin hazza dayalı beslenme durumu çok daha belirgin ise muhtemelen insülin seviyelerinle bir kontrol ettirmesi gerekir. Ani düşüp çıkmalardan kaynaklı. Aynen öyle. Demir eksikliği var olabilir. Çünkü demir eksikliği yüksek seviyelerde ise bu da aşırı derecede özellikle tatlı isteğini kadınlarda artırabilir. Aynı zamanda depresyon belirtileri yine demir eksikliğiyle, B9 yani folat eksikliğiyle de karşımıza çok çıkıyor. Yine bir depresyon neticesinde yemeğe ağırlık veriyor olabilir. Birçok sebebi ve aslında sonucu bir arada barındıran bir durumdayız. Şimdi şöyle, mesela oruç tuttuğumuz dönemlerde sabah kahvaltı yapmıyoruz ama öğlende acıkmıyoruz. Ama sabah kahvaltı yaptığımızda öğle yemeğini iple çeker bir duruma geliyoruz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Birçok insan bunu söylüyor, evet.
Yani şöyle, çalışan bir bireyi düşündüğümüz zaman sahura kalktıklarında uykusu bölünüyor. Ondan sonra gün içerisinde o bölünen uykudan dolayı kendine gelebilmek için bir kahve arayışı ya da bir içecek arayışı ya da uyandırıcı bir faktör arıyor aslında. Bunu yerine getiremediği zaman beslenme de yok. Öğlene kadar şiddetlenen bir açlık duygusu Evet, açlık oluyor. krizi geliyor. Aynen öyle, yani herhangi bir şey yemese bile bir takım içecekleri tüketemediği için bile bir gerginlik, stres olabiliyor. Aynı durum aslında tek öğünle, yani sadece iftarla, sadece akşamki yemekle diğer akşamı beklerken de meydana geliyor. Neden? Çünkü akşam üstüne doğru artık orucu açmaya 1-2 saat kala daha fazla acıktığını, işte enerjisinin düştüğünü hissediyor ve bu sefer de bu düşen enerji, bu halsizliği gidermek adına ne yapıyor? Şerbet direkt içiyor, kan şekerini yükseltiyor veya ilk önce tatlı ne varsa, su, tatlı, hurma, bunlarla kan şekerini yükseltmeye çalışıyor. Aslında orada ciddi bir kan şekeri dengesi problemi var. O yüzden hani sahurda biz genelde şöyle yapıyoruz. Kahvaltılık malzemeler, iftariyelikler onlar olsun. İftara başladığımızda da öncelikle su, çorba, 5 dakika ara, akabinde hurmamız olabilir, akabinde salata olabilir. Ana yemeğe geçmeden önce bir müddet ara verelim ki hani tokluğumuzu hissedelim, biraz beslendiğimizi hissedelim. O yüzden hedonik açlığı da, obeziteyi de yenebilmemiz için kişinin farkındalığını artırmak önemli. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Ben Elif teşekkür Hanımcığım. ederim. Çok güzel, çok sağ olun. Umarım farkındalık olmuştur. İnşallah. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.